Hamas'ta suikast sonucu hayatını kaybeden İsmail Haniye'nin ardından boşalan koltuğa Yahya Sinvar geçti. Sinvar, Hamas'ın Gazze'deki askeri sorumlusuydu. Yeni görevi ise siyasi büro başkanlığı. Peki bu ne anlam ifade ediyor? Sinvar yönetimiyle savaşın seyri değişir mi? Soruların cevabı haberimizde. Gazze'deki yeraltı tünellerinde saklandığı düşünülüyor. Yerini kimse bilmiyor. Bölgesel savaş endişelerinin gölgesinde artık direniş hareketine o liderlik ediyor. İsmail Haniye'nin 31 Temmuz'da İran'da uğradığı suikastın ardından Hamas'ın Gazze'deki askeri sorumlusu olan Yahya Sinvar siyasi büro başkanlığına seçildi. Peki bu ne anlama geliyor? Sinvar, Hamas'ın 7 Ekim'deki Aksa Tufanı operasyonunun mimarı. Aynı zamanda İsrail'in bir numaralı düşmanı. 2011'de esir takası anlaşmasıyla serbest bırakılana kadar 23 yıl İsrail hapishanesinde yattı. Tam da bu yüzden Sinvar'ın hareketin liderliğine getirilmesi İsrail'e meydan okuma niteliği taşıyor. Çünkü Gazze'de 10 aydır devam eden savaşa ve İsrail'in peşinde olmasına rağmen Sinvar hala hayatta, etkili ve hiç olmadığı kadar güçlü. Bu da İsrail'in savaştaki bir numaralı hedefinde Hamas'ı ortadan kaldırmada başarısız olduğunu açıkça gösteriyor. Sinvar'ın liderliği Gazze'de ateşkes ve rehine takası müzakerelerinin yönünü de belirleyecek. Sinvar, Hamas'ın en uzlaşmaz üst düzey yetkililerinden biri olarak tanımlanıyor. Siyasi analistler Sinvar'ın yönetiminde Hamas'la ateşkes ihtimalinin çok daha uzak olduğu görüşünü paylaşıyor. İsrail'e askeri destek vermesine rağmen seçim öncesi Gazze'de ateşkes sağlanmasıyla başarı hikayesi yazmak isteyen Biden yönetimi ise Sinvar'a şimdiden baskı yapıyor. Şu anda bir dönüm noktasındayız. Müzakereler nihai aşamaya ulaştı ve bitiş çizgisini çok yakında geçmeliyiz. Bay Sinvar ateşkes konusunda ana karar verici konumda. Dolayısıyla şu anda ateşkesle yola devam edip etmemeye karar vermek ona kalmış durumda. Hamas yeni liderini seçerken Haniye suikastı hakkında kritik bir iddia gündeme geldi. ABD basınına göre İsrail, Tahran'daki saldırının hemen ardından Beyaz Saray ile iletişime geçip Haniye suikastının arkasında olduğunu itiraf etti. Biden yönetiminin ise ateşkes müzakerelerini baltaladığı için gelişmeyi öfkeyle karşıladığı ileri sürüldü. Haniye'nin nasıl öldürüldüğüne yönelik iddialara ise bir yenisi eklendi. İsrail basınına göre Mossad'ın İran Devrim Muhafızları arasından devşirdiği 2 ajan suikasttan saatler önce Haniye'nin kalacağı lojmana girip yatağının altına bomba yerleştirdi. Ajanlar Mossad tarafından ülke dışına çıkarılırken bomba da uzaktan patlatıldı. İran ise Haniye'nin 7 kiloluk savaş başlığı taşıyan kısa menzilli füzeyle öldürüldüğünü açıkladı.